Tekrar birlikteyiz. Yanımdaki konuğumu ben önce takdim edeyim tabii bantlarıma geçmeden önce. Tophane Kılıç Ali Paşa Camii imamı Selman Okumuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Birazdan konuşacağız. Önemli konularımız var ama sayın seyirciler ilk bölümde aslında anlatmaya çalışmıştım. Biraz konu uzayınca bu bölüme sarktı. Seçimlerden sonra biliyorsunuz rozet takma konusu oldu. Milletvekilleri rozetlerini takmak istediler ama bu konuda bir bandımız var. Önce izleyelim, sonra anlatacağım. Birbirimize takacağız da bizde üçüncü kişi var. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Yoksa ben kendime taksam onun haber niteliği yok. Çok iyi. İyi değil mi? Buradan tabii haber niteliği evet çıktı, çok doğru söylüyor Hurşit Güneş. Tabii ki kendisi bunu farklı söylediği anlamda açıklıyor ama arkasındaki tabii gazeteci, biliyorsunuz Türkçe hep derler yani lastikli dildir, eskiler de der bunu, nereye çekersen oraya gider diye. Arkasındaki muhabir de tabii o düşünceyle gülüyor. Tabii Hurşit Güneş de buna biraz bozuluyor güldüğüne. Ben kendisiyle yayın öncesinde de konuştum ama ya buna gülmek de yani güzel bir şey esasen. Aa evet, Türkçe lastikli bir dil, hadi hep beraber gülelim diyebilmek de bence Türkiye'nin böyle siyasetçilere ihtiyacı var diye düşünüyorum. İkinci görüntü yine CHP'den geliyor. Bu sefer biraz daha sevimli, biraz daha komik. İzleyelim isterseniz. Her halükarda bir yakınlaşma. Bir dakika şey. Şimdi şöyle söyleyelim. Baktığımız zaman biz büyük bir aileyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu partide geçmişte hizmet eden, siyaset yapan arkadaşlarımız vardır. O arkadaşlarımız sonuç itibariyle belli bir görüş alışverişinde her zaman bulunabilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sonuç itibariyle büyük bir aile. Tabii burada köpeğin karede göründüğü andan itibaren röportaj artık böyle otomatiğe bağlanıyor. Ondan sonra Umut Orhan da röportajdan da kopuyor tamamen. Esasen sevimli bir görüntü ama köpek de ısırmıyor gördüğünüz üzere. Başka bir görüntü var. Bu kez Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı, sayın seyirciler, stüdyoda yayın esnasında çok önemli bir meseleyi konuşuyorlar. Konukları Hüsamettin Cindoruk derken bir sinek geliyor stüdyoya ve bu sefer tamamen yayını bırakıp sineğin peşine düşüyorlar. Sineğin burada beslendiğine birileri tarafından inanıyorlar. Bir izleyelim isterseniz. Ve besleyeni de buluyorlar tabii. Ama başbakan bile önünü açmış. Sinek geldi var ya, daha da burada büyük sinek geldi. Sinek serçe kadar. Evet. O ne ya? Serçe kadar. Ben biraz oradan koşarak kaçabilirim. Bu klimadan nasıl şey yapıyor? Bilmiyorum, vallahi bana hayatı gördüğüm en büyük sinek. Yalnız efendim, iki günde yaşananlar, seçilmiş kişilerin tahliye edilmemeleri, işte bu ceberutluğun bir şeyi değil mi? Efendim? Bence saygılı. Allah Allah, bu ne ya? Tabii. Bir dakika. Buldum. Ben bu kadar konuşuyorum. Tayyare gibi ya. Allah Allah. Bunlar şu şöyle bir ilaçlayın ya. Bu sinek haftalardır burada yaşıyor ve giderek büyüyor. Sinekler çok uzun yaşar. Bu haftalardır burada. Evet. Geçen sene şu kadardı, şimdi bu kadar olmuş. Şu kadar. Bu büyükte sinek. Ağrıtsam uçamıyor artık. Ne oldu, bunu restoran veriyorsun oraya Pekin lokantasına mı bekliyor? Ne yapıyor bu? Maşallah, ne olmuş bu ya? Bunu besleyen mi var acaba? Galiba hayvan severler belki. Öyle Yiğit Bulut bize karşı örgütlü bu sineği. Bizim için besliyor. Ben geldiğinde salıyor buraya. Çok dalga geçiyoruz ya. Kızıyor bize. Hiç üzülmeyelim. Sinekten mi? Evet. Ne sinekler gördüm. Sineği kimin beslediğinde neyse ki buluyorlar ve rahatlıyorlar stüdyoda. Tabii Murat Bardakçı'nın cumartesi akşamlariki sohbetine doyum olmuyor muhakkak ki. Bir haberimiz daha var. Bu görüntüden değil. Gerçi arkadaşlar sağ olsun görüntüsünü de buldular. Ama haberimiz Los Angeles Times'ta çıkan bir haber. İzleyelim. Çok aslında herhalde komik olsun diye yapıldığını umuyoruz. Los Angeles Times gazetesi Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlayan tatilci kadınlara büyük şehirlerde gösterişsiz yani mütevazi, şık olun, arzu dolu bakan ve rahatsız eden erkeklere de tepki vermeyin gibi uyarılarda bulundu.
Gazete, Türkiye Tatil Planlayıcıları sitesinden Tom Brosnan, Türkiye'nin samimi ve arkadaş canlısı bir yer olmadığını, şort ya da dekolte giymeyin uyarısıyla vurguladı. Haberde eğer gözlerin size dikilmesi size rahatsız ve güvensiz hissettiriyorsa İstanbul'da mutlu olmayacağınız belirtilerek, ancak rahatsız olmuyorsanız bu kez birçok ülkede seyahat etmek sizi mutlu etmeyebilir ifadelerine yer verildi. Habere dikkat çeken başka bir ayrıntıysa size arzu dolu bakan erkeklere tepki vermeyin uyarısı. Türkiye'nin turistik batı şehirlerinde yalnız 2 kadının tatil yapmasının tehlikeli olduğunu iddia eden Los Angeles Times gazetesine göre yine aynı şekilde kadınların düş kırıklığına uğrayabileceği de vurgulandı. Yani hakikaten haberi yapanların ya Türkiye'ye hiç uğramadığını düşünüyorum buradan, ya da Türkiye'ye gelip aradıklarını bulamadıkları gibi bir izlenim doğuyor. Yani başka bir şey denmez herhalde. Türkiye'de 2 kadında, tek kadında, 10 kadında tatil yapabileceğiniz yerler var. Muhakkak yapamayacağınız yerler de vardır ama Türkiye için geçerli değil. Bu dünyanın her yeri için geçerli. Dolayısıyla saçma sapan bir haber olduğunu düşünüyorum. Size de paylaşmak istedim sayın seyirciler. Konuğumu az önce sizlere tanıtmıştım. Devam edelim ama hatırlatayım bu arada. Tophane Kılıç Ali Paşa Camii imamı Selman Okumuş. Tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi tabii ister istemez söyleyeceğim, şöyle bir şey, çok bizim kafamızda imam görüntüsüyle belki yaşı itibariyle daha farklı bir yerde duruyor ve siz beyaz ceketinizle 1977 doğmuşsunuz bu arada, gencecik yaşınızla diyeyim, farklı bir profil veriyorsunuz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? 1977 yılında İstanbul Sultanahmet'te doğduk. Hayatımız orada devam ediyor. İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul bir kültür kenti. Herkesin yaşamayı arzu ettiği bir yer. Ve bize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla genç, akademik çalışmalar yapan, aynı zamanda insanlarla hem camide hem camiada her noktada buluşmaya gayret eden bir çalışmamız var. Dolayısıyla bizim farklı bir portre çizmek gibi bir amacımız yok. Elbette haddimizi, hududumuzu bilerek, bulunduğumuz görevin de hassasiyetine inanarak, buna da dikkate alarak görevimizi yapmaya gayret ediyoruz. Peki çevrenizden mesela sizin imam olduğunuzu söylediğinizde tepkiler oluyor mu? Ben sizinle ilk tanıştığımda şaşırmıştım mesela. Bizim yönetmenimiz de sizinle ilk tanıştığımda şaşırmıştı. Siz de Tophane'ye gelmiştiniz. Tophane'de bir restoranda yemek yiyordunuz. Merhaba dedik restoran sahibine, yeni açılan bir yerdi. Ve siz de tanıştık, kartımızı verdik. Siz de birkaç şey sordunuz. Biz de buna binaen cevaplar verdik. Camimize davet ettik. Herkesi davet ettiğimiz gibi. Bunda şaşılacak, hayret edecek bir şey yok. Başka insanlar tabii elbette biz hep sakallı, daha ağırbaşlı, daha yaşlı hocalar bekliyorduk diye söylüyorlar ama şimdi genciz. Yaşlanınca da yaşlı hoca olmuş olacağız. 14 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imamlık görevini yapıyorum. Daha önce de Şehzadebaşı Camii'nde, birçok camide görev yaptım. Dolayısıyla bu işin gençlik dönemi olduğu gibi yaşlılık dönemi de olacak. İnşallah. Uçakta peki bir tanışma hikayesi vardı zannediyorum. Birisinin çok şaşırdığı bir hikaye, yanlış hatırlamıyorsam. O havalimanında olmuştu. Bundan 5-6 yıl önce bir dergi mecmua yazmıştı. Efendim böyle hakikaten enteresan noktalarda tanışmalarımız oluyor. Tabii ki klasik bir imam portresi olmuyor derken şöyle demek istiyorum. Yani Türkiye'deki televizyonlarda, sinemalardaki klasik bir hoca tipi var maalesef hepimizin alt benliğinde. Çok konuşmaz, Böyle, terminolojik daha çok hareket eder. ben, Efendim şu günah bu değildir. Yani bizim belki hayır, zihnimizde biraz daha böyleydi Türkiye'deki sinemalarda hepimiz biliyoruz 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda biz daha hayatta yokken de çekilen filmlerde bir hoca, hiç hoca olmadığı her halinden belli, yani kast olduğu her halinden belli. Hoca iğrenç bir cübbeyi giymiş. Üzerinde hakikaten çok iğreti duran bir sarık. O da dışarıdan bir yerlerden toparlanmış, getirilmiş. Sakalları çevrilmemiş. Hoca adabı, edebi, ifadesi olmayan bir insana soru soruyorlar. Hocam öteki tarafta hakkında hiç iyi şeyler söylemiyorlar diyerek hocayı böyle taciz eden, hatta dinleyenleri de rahatsız eden, izleyenleri de rahatsız eden sahneler gördük. Hepimizin alt benliğinde maalesef bu var. Ama özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda, teşkilatımızda çok hakikaten kendini yetiştirmiş,
doktorasını yapmış, doçent olmuş imam arkadaşlarımız var. Biz İstanbul'da şehrin göbeğinde görev yapmamız hasebiyle sizler bizimle bir şekilde buluşuyorsunuz. Hakikaten çok Şimdi kıymetli arkadaşlarımız da görev sizin yapıyorlar. Pendik İmam Hatip Lisesi'ni 1995 yılında bitirdiğiniz bilgisi. Evet. 1997 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine giriyorsunuz. Lisans eğitimini 2001 yılında tamamladıktan sonra da Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Yüksek Lisans çalışmasını 2005 yılında bitiriyorsunuz ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Yüksek Lisans 2007 yılı mezunu diye var benim notlarımda. Arapça, Osmanlıca ve İngilizce biliyor diye. Siz yeni Türkiye'nin imamı mısınız? Elbette efendim. Cumhuriyet döneminde yetişmiş imamlardanız. Ancak Kastettiğim şey ama biraz daha yeni Türkiye'nin imamı mısınız? Yani tabii yeni çok yeni Türkiye'den kastınız. birçok şey değişiyor mesela bu dönemde. Her şey değişiyor. Efendim İstanbul'un ezanlarından, İstanbul'da kültürel etkinliklerden, İstanbul'a gelen dünya insanından etkilenmiyorum diyen yanlış konuşmuş olur. Elbette dedim ya Sultanahmet'te yetiştik. Yani Sultanahmet'in köşesinde ayakta dursanız, hiçbir şey konuşmasanız, insanlara baksanız bir kültürünüz oluşuyor. Yani oradaki turistlerden mesela bir şekilde diyaloğunuz varken mi kafanızda bir profil mi vardı Efendim mesela o bakın dönemde? evden çıkıyoruz. Babam da imam benim. Sultanahmet'te Firuze Ağa Camii'nde. Evden camiye gittiğimiz mesafe 300 metre. 300 metrede en az 15 soru geliyor size. Böylece Şurası Grand nerede, Bazar, burası böylece nerede? böyle mask falan diye hemen sizi imtihana başlıyorlar. Bir bedeli var orada yaşamanın. Camiye gidiyorsunuz, namaza gelen özellikle Orta Doğu ülkelerinde insanlar Arapça caminin tarihçesini veya İslam hukukuyla alakalı, seferi olmalarıyla alakalı ben burada şimdi namazı kaç rekat kılacağım derken Türkçe sormuyor. Biz bu sorulara çok muhatap olduğumuz için o günlerde karar verdik. Biz bu lisanı, Arapçayı ve İngilizceyi hakikaten çok iyi manada bilmeliyiz ki cemaatin, insanların sorularına, suallerine cevap yetiştirebilelim diye. Bu içinde bulunduğumuz şartlar bizi bunlara itti. Keşke 10 tane dil bilsek. Konuşamadığımız, yazamadığımız ancak okuduğumuz şeyleri biliyoruz demiyoruz. Elbette o Sultanahmet ve civarındaki turistlerin ziyaretiyle beraber farklı dillere de vukufiyetimiz oldu. Ancak konuşmadıktan sonra, bunu canlandırmadıktan, hayata getirmedikten sonra da hiçbir faydası olmuyor. Peki mesela ne yaparsınız özel hayatınızda? Bekarsınız Araba zannediyorum kullanırım değil mi? efendim. Bekarsınız Evet zannediyorum. İmam olmanıza rağmen bir ne bileyim Kılıç Ali Paşa Camii'ne notlar veya bu tür şeyler başınıza geliyor mu, ilginç hikayeler? Anlatmaya da bilirsiniz bu arada tabii ki. Estağfurullah, yok. Ne yapıyorsunuz mesela? Ne tür müzik dinlersiniz? Arabadan herhalde kullanmaktan hoşlanıyorsunuz. Arabada iki şey dinlerim efendim. Ya müzik dinlerim ya Kur'an-ı Kerim dinlerim. Ne tür müzik dinliyorsunuz mesela? Genelce yani gündemde olan müzikleri de takip ederim. Yabancı Türkçe müzik. pop, yabancı pop gibi Türkçe'de, mi? yabancı pop'ta her ikisini de dinlerim. Müziğin insanı, ruhu rahatlattığını düşünenlerdenim. Ama insanı yoldan çıkarıcı, içkiye, alkole, sigaraya götüren ve yanlışa doğru götüren. Yani her müziğin içerisinde bir güzellik var. Bir noktasında bir duygu var. Yani bu insana olan aşkı anlatıyorsa bile onda ilahi bir lütfu bulabiliyorsunuz. Bu tamamen sizin bakışınızla alakalı. Ve ben müziğin köşesinde bulduğum o noktayla kendimi mutlu edebiliyorum. Öyle hissediyorum. Araba kullanırken de hoş oluyor doğrusu. Bazen de Kur'an-ı Kerim dinlemek iyi oluyor. Uzun yolculukta kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. Allah'ın sizi sigorta altına aldığını. Daha doğrusu gaza basmak istemediğim zaman Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Evet. Diğer müziğin tonu biraz yüksekse arabanın gazını biraz daha fazla bastığımı fark ettim. Onun için hemen müziği değiştiririm. Emniyetli kullanmak için. Sabit hızla gitmek için. Peki yayından Böyle bir önce şey aslında biraz bahsetmeye çalışıyorduk ama zannediyorum Kabe'de mi bir hikaye, Altın Kapı'dan geçerken yanlış hatırlamıyorsam bir önemli bir hikaye var. Tam devamını dinlemek isterken yayına girdik, ben dinleyemedim. Efendim, Onun ne olduğunu tam öğrenebilir miyiz bir kere? tabii ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim sayesinde bize çok şeyler lütfetti. Biz Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledik. Benim gibi 3 kardeşim var. Üçü de hafız. Babam da hafız. Kur'an ezberleyeni hafız derler. Fakat bizim Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra bir sevdamız oldu. Bize bu sevdayı aşıladı hocalarımız. Siz dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarına gidin. Çalışın. Çünkü oraya gidenler Kabe'nin altın kapısından içeri giriyorlar dediler. Çalıştık. Çocukluk günleriydi. Hem ağlayarak hem dua ederek hem de çalışarak Allah bize de nasip etti. 1995 senesinde
Suudi Arabistan'da, Mekke'de dünya yarışması oluyor. Ve dünya yarışmasındaki hafızların tamamını Kabe'nin altın kapısından içeri alıyorlar. Ne zaman oluyor biliyor musunuz bu? Yarışmanın sonuçları açıklanıyor. Sabahleyin herkesi kaldırıyorlar ve herkese birer tane şöyle yuvarlak bir rozet veriyorlar. Bu rozet altın ve üzerinde Kur'an işareti var, sembolü var. Bu rozetleri lütfen kaybetmeyin. Kaybedenleri gittiğimiz yere götürmeyeceğiz diyorlar. Çocuğuz tabii, genciz yani. Otobüse bindik fakat hiç kimse nereye gittiğimizi bilmiyor. Ben biliyorum çünkü 10 yıldır takip ediyordum arkadaşlarımı, gidenleri. Efendim Kabe'nin altın kapısına yakın bir yere geldiğimizde böyle 1500 tane askerin koridor oluşturduğunu, kordon yaptığını gördük. Tünel daha yeni yapılmıştı, giden izleyicilerimiz bilir. Ta Kabe'nin etrafını da içine alacak şekilde böyle bir güzel bir çevirme yapmışlar. Bütün Kabe'de namaz, tavaf, her şey durdu. Sadece Kur'an hafızları çok küçük boylarda. Yaşımız 25'i aşmıyor. Hı hı. Bir de hocalarımız var. Babalarımız var. Elini tutarsak onları içeri alabiliyoruz. Altın kapıdan içeri girdik ve içeride 25 dakika herkes hani kıbleye dönerken ne yapıyoruz namaz kılarken? Oraya doğru yöneliyoruz, Kabe'ye. Tabii. Biz merkezden tüm dünyaya, tüm alemlere doğru namaz kıldık. Allah bize nasip etti. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içine girdiği, herkesin giremediği bir yer. Çünkü Çok önemli bir kral, hadise. Bundan dolayı bir tartışma yok. olmadı. Suudi Arabistan kralı rica ediyor. O Kabe'nin altın kapısının anahtarını elinde bulunduran aileye. Lütfen dünya çapında hafızlar geliyor. Onlara kapıyı açar mısınız diye bir yazı gönderiyormuş. O yazıya binaen de kapıyı açıp bizleri içeri aldıktan sonra kapatıyorlar. Hakikaten müstesna bir şey. Bu vesileyle de izleyicilerle bunu paylaşmış olduk sayenizde. Allah Peki tekrar şimdi iyilesin. tabii bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Sayın seyirciler, Kılıç Ali Paşa Camii 2010 restorasyon çalışmaları kapsamında onarımı gerçekleştiriliyor. Esasen daha erken bitmesi bekleniyordu ama bir yangın çıktı Nazar herhalde. değdi efendim. Nazar mı değdi? Ve dolayısıyla bu bir ay içinde zannediyorum Ramazan'a kadar açılıyor olması Efendim, lazım. biz Ve Nisan- bir Mimar Sinan eseri olduğunu da belki söyleyelim buradan. Ayrıca Camimiz Tophane'de, Tophane neresi diye belki bilemeyen dinleyiciler de olabilir. Tramvay getiriyor efendim. Tramvaya bindiğinizde Tophane tramvay durağının hemen yanındaki eser. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde cemaate açılacak fakat bir açılış olacak. Açılışın tam tarihi belli değil. tabii Kılıç Ali Paşa'nın bir özelliği rivayete ve söylendiğine göre biraz Ayasofya vari bir mimarisi Ayasofya'yı var. ziyaret ettikten sonra bizim camiye gelmek lazım Değil efendim. mi? Ve benzerlikler dikkat çekici olduğu özellikle vurgulanıyor. Muhakkak aslında ziyaret edilmesi gerekiyor. Ben çok defalar gittim çünkü benim evim de zaten yukarıda çok yakında olduğu için. Çok da beğeniyorum ayrıyetten. Zaten Mimar Sinan'ın bütün eserleriyle ilgili program bile yapsak yetişmez herhalde. Yalnız Bir Mimar Mimar Sinan Sinan imzası olduğu için tabii Çok ki. güzel bir konuya değindiniz. Son eserlerinden bir tanesi ve Öyle mi? bütün sanatını orada gösteriyor artık. Yani Şehzadebaşı'nı yapmış, Süleymaniye Camii'ni yapmış, Rüstem Zaten Paşalar nereye yapılmış. elimizi atsak bir şekilde çıkıyor Mimar Sinan. Ama Bizim hakikaten- İstanbul hikayeleri kapsamında da. Şunu sormak istiyorum, Buyurun. çok önemli. Şimdi arkadaşlar da tabii captionları ekrana verebilirlerse. Sayın seyirciler, geçtiğimiz hafta Oktay Ekşi de varken esasen biz gündeme getirmiştik. Hürriyet Pazar'da Ertuğrul Özkök'ün Paris'te Ahmet Kaya ile helalleştiği, yani helalleşmesinin fotoğrafları ve buna ilişkin yazısı vardı. Biliyorsunuz geçmişte işte Ahmet Kaya'nın açıklamalarından sonra atılan Hürriyet'teki manşet, ardından işte Ertuğrul Özkök'ün açıklamaları vesaire derken son noktada Paris'te bir helalleşme yaşanmıştı. Tabii Ahmet Kaya yaşamadığı için tek taraflı bir helalleşme ama sonrasında da medyada hem daha doğrusu Perihan Maden bu konuda ciddi bir sert bir eleştiri yaptı. Kan dondurucu arsızlık dedi. En son bugün de Ahmet Hakan yazdığı notta Biricik Perihan Maden günlükleri, zannediyorum öyle bir şey vardı yazısında. Yani velhasıl tartışma gittikçe sertleşiyor, hararetli bir hale geliyor. Kim kime ne cevap verecek bundan sonrasında artık bilmiyoruz ama biz şunu sorgulamak istiyoruz. Hep duyduk ki yani bu kültürle büyüdük. Helalleşmenin çok önemli, çok duygu yüklü olduğu, çok maneviyatı yüksek, güçlü bir duygu olduğu. Yani artık son nokta hani helallik istemenin. Bunu sorgulamanın samimiyetsizlik olup olmadığını ben öğrenmek istiyorum. Bir kere helalleşmek gerçekten nedir? Tek taraflı mesela Ertuğrul Özkök gibi yaptığı gibi veya her halükarda kabul edilir edilmez veya sorgulanır mı? Nasıl bakmak gerekiyor sizce? Helalleşme
Yani hem dinimizin hem de milli kültürümüzün içinde olan bir husustur. Helalleşme müthiş bir olaydır. Yani insanın karşı tarafta bir hakkı varsa, yani yanlış yaptığını düşünerek sonradan gelip ben yanlış yaptım, hakkını helal eder misin dediğinde karşı tarafın helal etmesi ve bu tarafın da helalliğini alarak mutlu bir şekilde ayrılması kadar güzel bir şey yoktur. Peki bir taraf yaşamıyorsa Hesap ki gününde olabilir. ne olursa olsun hesap gününün olduğuna, yani kıyametin, ahiretin, mahkemenin olduğuna inanan her insanın, yani böyle bir dinin müntesipleri için helalleşme kültürü çok önemli bir hadisedir. Yani helalleşme, hele hele bunu halka mal olmuş, öne çıkmış, temayüz etmiş insanların yapması kadar güzel bir şey yoktur. Milli, dini, Çünkü bizim içtimai kültürümüzde birliği. yola giderken bile şey Evet. denir, hakkını helal et denir. Hani ne olur Herkes ne olmaz. kapıdan çıkan komşusuyla karşılaşır, annesini babasını arıyor insanlar. Anneciğim, babacığım hakkını helal et, yola çıkıyorum. İnsan kapıdan çıkarken kavga ettiği kişiye bile telefon açıyor veyahut da bir şekilde karşılaşıyor. Lütfen hakkını helal et, yola çıkıyorum. Özellikle hac yolculuğu, ümre yolculuğu veya herhangi bir yere sefere çıkarken insanlar helallik alır. Bu bizim ananemizdir, atalarımızdan gelen güzelliktir. Elbette bunun içerisinde dini motifler de hakimdir. Dolayısıyla isimler verdiniz, işte köşe yazarları veya devleti yöneten büyükler. Ben size tabii ki o özelinde sormuyorum kim doğru kim yanlış yapmış diye. Genel anlamda bizim için önemi ne Efendim, soruyorum. kimin yanlış yaptığından ziyade kimin affedebildiğidir. Kim affederse Allah da onu affeder. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu söze kulak vermek lazım. Yani boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hesap sorulacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeliyor. Madem bu kadar hak var, bu kadar hukuk var, bu dünyada 5 vakit namazdan, sadece abdest alıp namaz kılmaktan ibaret midir dini hayat? Dini hayat, içtimai hayat hepsi bir bütündür. Allah'a her şeyin, her dakikanın hesabını vereceğiz. Şurada oturduğumuz anın da hesabını vereceğiz. Dolayısıyla ben helal etmiyorum deyip birilerine saygısızlık, nezaketsizlik gösteren aslında kendine ve bizlere saygısızlık yapıyor. Kim Yani olduğu birisi önemli değil. helalleşme yiyorsa Eli uzatan. öbürü şey yani böyle yüzsüzlük olmaz demesi şey midir yani günah mıdır veya nasıl bakılır yani nezaketsizlik midir? Efendim, bu toplum ve dünya insanı her zaman mazlumun yanındadır. Ve elini uzatan da kazanmıştır. Kim olursa olsun. El uzatan kaybetmez. El uzatır, af dilemek değildir bu. Onun medeniyetini, onun güzelliğini, affedici oluşunu gösterir. El uzatan dünyada kazanmıştır. Burada bir taraf iyiydi, bir taraf kötüydü değil. Ortayı bulmak, orta yolda olmak, itidalli olmak her zaman herkese, her memlekete kazandırır. Dolayısıyla burada helalleşmek için geldi, ne yaptığını hatırlamıyor. Bakın, şöyle bir şey söylemekte fayda var. İnsan kendi kendinde muhasebe etmeli. Yanlış yapan insan helallik istediği zaman, karşı taraf helalliği vermediği zaman husumet daha da artar. Bu da daha çok kötülüklerin meydana gelmesine neden olur. Dolayısıyla insan akşamleyin yatarken, bakın yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasiyetini yazıp yastığın altına koysun buyuruyor. Dolayısıyla biz böyle bir kültürün içerisinde, bu kadar güzel dini bilgilerin içerisinde yaşayıp da eğer uygulamaya geçiremiyorsak bunun vebali de ağır olur. Yani dolayısıyla kültürümüzde helalleşmek önemli, kimse buna karışmasın gibi Hayır. bir... Mutlaka herkes helalleşecek. Birisi bir ahlaksızlık, Yani el uzatmak çok önemli olduğunu söylediniz herhalde. ifade olarak yanlış bir şey kullanmış, bir an celallenmiş olabilir. Fakat ben o insan için yanlış ifade kullandım diyerek böyle bir erdemli ifade kullanması onun bulunduğu konumu düşürmez. Daha da yüceltir. Ben eskiden bir hata yapmıştım. Onun için yanlış kelime kullanmışım. Hatta bu iftiraya kadar gitmiş. Ben özür diliyorum, hakkını da helal etmesini istiyorum diyen, kendinde olan hatayı Hak Teala ve o insanlar, kullar üzerindeki durumu güzelleştirmiştir. Karşı taraf affetmiyorsa onun vebalini Allah. Haklı bile olsa affeden, haksız da olsa affeden yine kazanır. Peki Selman Okumuş, sizin hayat felsefeniz, tabii ki dini bir göreviniz var ama bununla nasıl örtüşüyor? Mesela hayat felsefeniz nedir Sam? Sizi nasıl tanımlayabiliriz? Efendim, vaktinde mabette olan, vakit haricinde de hayatın her noktasında olmaya gayret eden bir insan diyebiliriz.
Sosyal hayatınız aktif, yani dışarıda yemeklere Herkes gibi gidiyorsunuz. sohbet ediyoruz, yemeklere gidiyoruz, restorana gidiyoruz, düğüne gidiyoruz, derneğe gidiyoruz. Herkes gibi yaşamaya gayret ediyoruz. Pazar sohbetleriniz galiba. Evet, Değil mi? Kılıç Ali Paşa Camii'nde efendim dükkana müşteri gelirse insanlara hizmet ederler. Bizim camimizin de müşterileri güzel cemaatidir. Pragmatist bir imam. Biz işletme master'ını işletme yapmadık master'ının diyorsun diplomayı yani. duvara asmak için okumadık. Biz bunu kendi işimizle alakalı camiye, cemaati toplayıp onlara maksimum faydayı nasıl sağlayabiliriz düşünüyoruz. Bunun için de camimizde pazar sabahları insanlar geliyorlar. Gelince de ne diyorlar bunlar bize? Sabahın 5'inde geliyor, program yapın bize. Biz Kur'an dinlemeye geldik diyor. Ben de diyorum ki tek başına benim sesim yetmez. Güzel hafız arkadaşlarım da gelsin. Mesela 102-103 yaşında hocamız geliyor. Birazdan onun bandını izleyeceğiz. 42 Ali yıl Yıldırım. imamlık yapmış. Ben doğduğumda imamlığı bırakmış bir insan hala hayatta ve insanlara sohbet veriyor. Biz ona gel demedik. Hocamız buyurdu. Geldiğinden beri hocamızı hürmet ediyoruz. Kim gelirse gelsin kapımız açık. Turist de geliyor, dinliyor. İstanbul'un bir ucundan insanlar da gelip dinliyor. Her vakit gelseler biz yine orada bir şeyler yapmaya gayret ederiz. Ama pazar sabahları hakikaten İstanbul'un trafiği sakin olduğu için, o saatte de herkes işi gücü olmadığı için birçoğumuzun camiye gelip evine gitme imkanı yüksek olduğu için pazar sabahı böyle bir ekstra bir buluşma oluyor. Biz de memnunuz bundan. Peki, şimdi az önce Selman Okumuş da bahsetti. Ali Yıldırım, yani Pamuk Hoca deniyor esasen. 103 yaşında sayın seyirciler. 1909 İstanbul Bebek doğumlu ve hakikaten inanılmaz bir hikayesi var ve biz geçtiğimiz hafta içi onunla Süleymaniye Külliyesi'nde buluştuk. İstanbul hikayeleri kapsamında diyelim, bizim İstanbul hikayelerimizde. Buyursunlar, izleyelim. İstanbul hikayesinde bu hafta Süleymaniye Külliyesi'ndeyiz. Arkamda Süleymaniye Camii var. Biraz ilerisinde hem kütüphane hem de medrese var. Bugün daha çok müze olarak kullanılıyor. Esasen bugün bu hikaye çok değerli, biliyorsunuz. Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman için yaptığı kalfalık eseri olarak anılan Süleymaniye Camii. Fakat bugün size anlatacağımız hikaye medresenin, yani Süleymaniye Medresesi'nin son öğrencilerinden hala yaşıyor. 1909 doğumlu Ali Hoca, Pamuk Hoca diye anılıyor. Onun hikayesi var. Benim ismim Ali Yıldırım. Pamuk Hoca derler. Şimdiki ismim Pamuk Hoca. 1909 İstanbul doğumluyum. Bebek'te doğdum. 7 yaşında Sübyan Mektebi'ne yazıldım. Bu medresede okudum. Burada evvela Sübyan Mektebi. Sübyan Mektebi yan tarafında şeydi. Bak burada odalar var, görüyorsun. Birinci odamız bizim bu Sübyan Mektebi'ydi. Ondan sonra bizden evvelkiler daha vardı içeride. Ve bizim öğretmemiz nasıl biliyor musunuz? Öyle yazıyla değil bize. Bize kabartma harflerinden. Saadettin Kaynak'tan ders alan Ali Yıldırım, Latin harflerle Cumhuriyet kurulduğunda tanıştı. Türkçe ezan okunduğu dönemi de iyi hatırlayanlardan. Yeni Türkçe ezan çıktı. Yeni Türkçe çıkınca ezan 35'te ezan 35'te galiba 35'te ya. Kadir'e geçeceğim. Ben Latin harflerini bilmiyorum. Latince harflerini. Öğrendik Latin harflerini. Kadir'e geçtim. Kadir'e geçtim. Geçmeden evvel askere çağırdı. 1935'te. 35. Mezun olduktan sonra. Ondan sonra askerden geldik. Askerde nerede? Sultanahmet'te. 1940'larda İsmet İnönü'nün açım diyen bir çocuğa hitaben aç bıraksam da babasız bırakmadım diyen o dönemin yakın şahidi. İşte o zaman zaten kıtlık başladı. O zaman Türkiye kıtlık başladı. O zaman yani aynı komünist gibi bütün malları
Yani yiyecek, içecek hepsini devlete veriyordu. Devlet alıyordu. Mesela buğday ekmişsin 10 dönüm, 20 dönüm. Sen bir denesi alamazsın. Çıkarırsın, edersin, hemen jandarma gelir tıkıyor başına. Buğdayı olduğu gibi devlete. Devlete. Devlet karneyle paylaştı. Tabii. Ondan sonra mesela evinde hayvanlar var. Kaç tane hayvan var? O hayvanların aynısı vaziyette yazarlar. O hayvanlardan yapar. Devlete verirdi. Kaç tane tavuk var? 10 tane tavuk var. Her gün günde 10 tane yumurta isterler sende. Ya o yumurtlamadı ne yapalım? Ya. Komşudan alırdı yumurtayı. Mecbur oldu götürüp devlete verirdi. Aynı komünist şeydi miydi? 42 sene Yahya Efendi Camii'ne imamlık eden Pamuk Hoca, cami içinde birçok keramete de şahit olduğunu anlatıyor. İmam oldum sene 1935'te imam oldum. 36'da vazife aldım. Kadroya geçtim. İmam aldım. O gece ondan evvel ben camiye teslim aldığım zat Oflu Hacı Yakup Efendi. Beni çağırdı. Gel Molla dedi. Bu ne dedi? Dedim ibrik. Bunlar takınyeler. Sedef kalkmalı çok güzel. Antika çok güzel bir takınyeler vardı. Abdest almak için. Terlikler. Deve derisinden yapımlar. Yani Yahya Efendi Hazretleri giydiği terlikler. Ne yapacağım bunları dedim Hacı Efendi. Dedi ki bunları dedi hep giriş istikametten tutacak. O dedi girer dedi. Bu tarafa doğru çıkar. İşi yaptıktan sonra sen gene tekrar bu tarafa çevireceksin dedi. Eğer buna hizmet edersen dedi. Allah ben şimdi kendi kendime diyorum. Ya ölüye ne hizmet edecek gibilere geliyor. Bak hala bende jeton düşmüyor. İşte bunu yaparsan dedi sen çok şeyler göreceksin. Sana gösterecek bu dedi. Daha birinci geceyi gördüm. Merdivenlerden çıkmış. Ondan sonra şimdiki kabir olduğu yere meğer hep dolaşıyormuş cami içerisinde. Ve çıktım baktım ki hatta o birinci gecenin ertesi gün baktım ibrikte su yok kalmamış. Peşkir ıslak. Takınyeler, terlikler içeri giriş istikametinde. Bir çıkış istikametinde oluyordu ben yaptım. Giriş istikametine. Tabii Pamuk Hoca yani Ali Yıldırım Türkiye'nin tarihinden eski bir tarihte 1909 yılında doğduğu için hikaye o kadar çok ki sayın seyirciler ve çok tatlı bir hikayesi var. O hikayeyi de paylaşmak çok keyifli. Biz onu dinlemekten çok keyif aldık. Yarın da başka bir bölümünü sizlerle paylaşacağız bu arada. Onu belirtelim. Bu arada izlediğiniz görüntüler yani Süleymaniye Medresesi normalde çok şu anda girilemeyen bölümler. Bizim ricamızla tabii ki Ali Yıldırım'ın da öğrencisinin oranın son öğrencisi olduğu için, son öğrencilerinden olduğu için, onun da geldiği için bize özel açıldı diyelim orası. Bunun için de çok teşekkür ediyoruz Süleymaniye Külliyesi'ne ve oradaki görevli tüm arkadaşlara. Ayrıyeten Emir Bey'e de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Bir şey söylemek ister misin? Bu arada ben tabii Selman Okumuş sayesinde tanışmış oldum Ali Yıldırım'la. Sohbette kendisi bahsettiği için 103 yaşında ve gayet iyi konuşuyor, vaazlarını da veriyor deyince ben çok şaşırmıştım, tanımak istemiştim. 103 yaşında bir insan hala hayatta ve ayakta. Sabah namazına camiye geliyor. Benden önce camiye geliyor. Çünkü gece 3'te kalkıyorum ben diyor. Hayatta hiç hasta olmadım. Olduğum zaman da hap içmedim. Yani hasta olmadım derken doktora gitmedim diyor. Ve biz bunun sırlarını camide arada böyle birden veriyor bize. Müthiş sırlar veriyor. Yani yaşamla alakalı. Ve o sırları o anda alınca çok mutlu oluyorsunuz. İşte sabah namazını, pazar sabahı geldiğinizde hocanın o anda bir şey söylüyorsunuz. Kulağınıza eğiliyor. Şunu yap evladım diyor. 78 yaşında hanımefendisi var ve ikisi birden evde hizmetkar olmadan ikisi beraber yaşıyorlar. Önümüzde İstanbul'da yaşamış. İlim, irfanla, Kur'an'la, imanla hayatını devam ettirmiş. Peki. 2 tane güzel insan var. Peki. Ve bundan örnek almak lazım diye Çok düşünüyorum. teşekkür ediyoruz Selman Okumuş'a. Bu arada tabii şunu da belirtelim. Dünya Kur'an okuma yarışmasında kaç yılında birinci olmuştunuz? Bunu Efendim, da... Türkiye'yi temsilen 5 defa dünya yarışmasına katıldım. 6.lık, 5.lik, 2 defa da birincilik nasip oldu. Peki bunu da belirtelim bu arada. Geldiğiniz için çok Biz teşekkürler. teşekkür efendim. Birazdan devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.